Herkese merhabalar. Bugün sizlere şerbetli kakaolu kurabiye tarifiyle geldim. Çok ama çok lezzetli, mükemmel bir kurabiye. Kesinlikle deneyin derim. Şöyle bir sizlere göstereyim. Lezzeti olağanüstü zaten. Hadi başlayalım. Bir kase 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı pudra şekerini şöyle ekliyorum. Ardından 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu ekleyeceğim. Şöyle 2,5 yemek kaşığı kadar da kakao ekledim. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Ardından içerisine un ekleyeceğim. Evet, şöyle elimle güzelce bir karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Ben toplamda 2 su bardağı kadar un kullandım. Biliyorsunuz benim kullandığım bu bardağın ölçüsü 2,5 su bardağına eşit oluyor. Ama altında yarım su bardağına yakın unum da kalmıştı. Yani totalde 2 su bardağı un kullanmış oldum. Ama tabii siz bir bakın, unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Eğer çok cıvık bir hamurunuz varsa tekrardan un ilave edebilirsiniz. Ama sert bir hamur olmayacak kesinlikle. Şöyle hafif yumuşak bir hamur. Şöyle sizlere gösteriyorum yapısını. Elimle şöyle alıyorum, güzelce bir yuvarlıyorum. Daha sonra parmağımla ortasına ufak bir delik açıyorum. Oraya ben fındık yerleştireceğim için o şekilde bir delik oluşturdum. Ama siz fındık yerleştirmeyecekseniz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü görüntüsü falan çok tatlı oluyor. Evet, bu şekilde sizlere göstereyim. Elinizde yuvarlarken şöyle pürüzsüz bir kıvam olsun dediğim gibi. Şöyle, bu da son görüntüsü hepsinin. Ortasına ben dediğim gibi fındık yerleştirdim. Daha sonra bunları fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Yani totalde bir 10-12 dakika bunun için yeterli olacaktır. Onlar fırında pişerken biz de o ara şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su kullandım ben. Siz daha fazla şerbetli isterseniz oranları arttırabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı suyu da ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ardından ocakta böyle 7-8 dakika kadar kaynatıyorum. Şöyle, bu da kaynamış son görüntüsü. Fırında kurabiyelerimiz de pişti. Şöyle ellediğinizde sert bir yapısı olacak. Aşırı derece sert de olmayacak tabii. Şöyle onların hepsini birer çatalla alıyorum. Şöyle şerbetin içerisine koyuyorum. Yaklaşık bir 15-20 saniye bunun için yeterli olacaktır. Şöyle hemen şerbetin içerisine koydum. Ardından tabağa alabilirsiniz. Hepsini aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle. Zaten bir süre sonra onlar daha böyle yumuşak, çok daha güzel olacaktır. Siz şerbetli istemiyorsanız ve istiyorsanız, hani normal dümdüz kurabiye gibi olsun diyorsanız da fırında pişirme süresini azaltacaksınız. Böyle aşırı derece sert değil de bir tık daha yumuşak kalacak şekilde de tercih edebilirsiniz. Bu da son görüntüsü şöyle. Evet, şöyle sizlere göstereyim. Son olarak ben üzerine Hindistan ceviziyle servis ettim. Gerçekten çok çok leziz. Hani böyle ağır bir kurabiyeymiş gibi duruyor ama çok çok hafif, mükemmel bir kurabiye. Kesinlikle deneyin derim. Denedikten sonraki yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Şöyle sizlere göstereceğim. Bu arada sizler de YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Evet, şöyle bir çatalla sizlere de göstereyim. Böyle brownie kurabiye gibi oluyor. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.